Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda hem Bloomberg analisti Mike McClone'un kripto paralarla ilgili önemli bir yorumuna hem de önemli bir kripto para analistinin tahminlerine yer vereceğim. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İlk olarak Bloomberg analistlerinden Mike McClone'un kripto para piyasaları ile ilgili yorumlarına bir göz atalım isterseniz. Mike McClone geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı ve kripto paralarda düşüş yönlü, düzeltme yönlü hareketler beklediğini aktardı. Bunun en önemli nedeni olarak da Amerikan Merkez Bankası Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında yürüttüğü şahin politikaları öne sürdü. 2023 yılında da enflasyonun düşmesi için Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırması bekleniyor. Burada McClone bu faiz artırımları neticesinde de riskli varlıklar olan kripto paraların yeniden düşüş seyrine, düşüş trendine girmesini beklediğini iletiyor. Yani bu yatırımcılara da bir uyarıda bulunuyor McClone. HODL yatırımcılarına özellikle bir tavsiyede bulunuyor. Kripto paraları HODL eden insanlara, yani yatırımcılara paralarını enflasyona karşı korumaları gerektiğini ve aynı zamanda da bu kriptodaki yaşanacak düşüşe karşı da tedbirli olmaları gerektiğini aktarıyor. Yani bu da önemli bir tabii ki uyarı. Mike McClone aynı zamanda hisse senetleri ile ilgili de bir öngörüde bulunuyor ve hisse senetlerinde aynı kripto paralar gibi düşüş yönünde seyredeceğini düşünüyor. Ve bu durumda da Bitcoin'in geçtiğimiz 2022 yılında yaşadığı bu dip seviyesinden daha da aşağı seviyelerine düşebileceğini belirtiyor Bloomberg analisti Mike McClone. Bir diğer kripto para analisti ise bu analistin ismi de Profit Blue. Profit Blue da Bitcoin'de yine düşüş yönlü bir hareket beklediğini aktarıyor yatırımcılara. Ve bu düşüş yönlü hareketinde aynı Bloomberg analisti Mike McClone gibi geçtiğimiz senenin dip fiyatından daha aşağı seviyelere ulaşacağını iletiyor. Bu durumda da ilk etapta 18.000 dolar seviyesini bekliyor Bitcoin'de. Ardından 13.000 dolar ve 10.800 dolara kadar fiyat geri çekilmesini beklediğini aktarıyor. Peki bu mümkün müdür? Yani bu şekilde bir düzeltme mümkün mü kripto paralarda? Bir de teknik olarak ona bakalım isterseniz. Burada haftalık grafikteyim. Haftalıkta bir Fibonacci çizdiğimiz zaman burada teknik olarak bunun gayet mümkün olduğu görünüyor zaten. Burada şu anda Fibonacci 0.382 seviyesi üzerinde fiyatlanıyor Bitcoin. Bu da 21.500 seviyesine tekabül ediyor. Şu anda fiyat 22.460 olarak fiyatlanıyor. Bu 21.500 seviyesi zaten bizim Fibonacci 0.382 seviyemiz. Altta da Fibonacci 0.682 seviyemiz bulunuyor. Burası da 20.900 seviyesi. Yani bu seviyeler güçlü destekler olarak zaten karşımızda. Ancak bu seviyelerin kaybedilmesi zaten bizi 18.000 dolara kadar da geri çekebilir. Yani bu ilk verdiği sinyal, ilk verdiği seviye gayet de tabii mümkün yani. Burada zaten 15.476 seviyesi var. Geçen senenin 2022 senesinin dibi. Yani bu Fed'in yeniden daha şahin politikalar uygulaması ve uluslararası piyasalarda da riskli varlıklarda da bunun ciddi bir tehdit olarak algılanması böyle bir çöküşü getirebilir. Yani bu tabii ki uzun vadeli bir projeksiyon. Burada yatırımcıları uyarmak adına böyle bir bilgilendirmeye gitmek istedim. Yani uzun vadede de bu Profit Blue'nun aktardığı 13.000 ve 10.800 seviyelerinin gelme ihtimali var. Çünkü burada zaten Fibonacci seviyemiz de var. 9.400 seviyesi aşağıda büyük çöküşlerde
uzun vadeli bir perspektif açısından söylüyorum. Büyük çöküşlerde 9400 seviyesi zaten bizim aşağıdaki Fibonacci 1.618 seviyemiz. Tabii ki buraya kadar bir çöküş olması için de ciddi bir neden lazım. Zaten piyasalarda da her zaman olabilecek bir durum. Yani her zaman piyasalarda olumsuz haberler her zaman olabilir yani. Yeter ki piyasayı aşağı bırakmak istesinler, düşmesini istesinler. Bunu belli odaklar zaten istedikleri şekilde yapabiliyorlar. Burada biz ne yapabiliriz? Buna biraz da söz etmek istiyorum bu konuda. Şimdi bizde önemli destek seviyeleri bizim için önemli. Yani bu önemli destek seviyeleri kaybedildiği takdirde bizim belli alanlarda artık stop olmamız gerekiyor veyahut da yeni işlemlere girmememiz gerekiyor. Yani burası mesela Bitcoin'de ben 20 haftalık hareketli ortalama altında artık yavaş yavaş short pozisyonlara geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 20 haftalık hareketli ortalama aşağı kırıldıysa artık buradan sonra bir yukarı yönlü long işlem aramak bence çok mantıksız bir durum. Tabii ki şu anda 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde seyrediyoruz. Buralarda long fırsatları tabii ki olacaktır. Ve olması çok muhtemel zaten. Yani burada mesela 20 haftalık hareketli ortalama üzerindeyiz. Burada yakın stoplu, mesela burada 21.500 stoplu, şu anda 22.470 seviyesindeyiz. 21.500 stoplu yukarı yönlü bir long işlem denenebilir tabii ki. Yani örnek olarak söylüyorum bunu. Ancak bu 20 haftalık hareketli ortalamayı kırdıktan sonra artık buralarda long işlem denemek pek mantıklı değil yani. Ben burada artık 20 haftalık hareketli ortalama aşağı kırıldıysa burada artık short işlemler denerim. Yani bu bizi hem paramızı koruyacaktır hem psikolojimizi koruyacaktır. Yani önemli seviyeler kırıldıktan sonra yukarı yönlü işlemler bizim hem cebimize zarar verecektir hem psikolojimize zarar verecektir. Bu nedenle de dikkat etmek gerekiyor. Yani bir şeye körü körüne bağlanmak çok iyi bir seçenek değil. Yani bu bütün her şeyimizi etkileyecek bizim. O yüzden önemli seviyelerde burada zaten 20 haftalık hareketli ortalamamız önemli bir seviye. Kırıldığı takdirde short işleme geçersin. Daha rahat, daha konforlu bir alanda beklemiş olursun. Hem de para kazanma imkanı sağlarsın. Yani kripto paralar düşüyor diye üzülmeye veyahut da psikolojik olarak gergin bir duruma düşmeye hiç gerek yok. O yüzden yani bu analistlerin de söyledikleri gerçekten önemli. Fed'in piyasaya olan baskısı zaten hepimizin bildiği bir olgu. Yani bunların da bu arkadaşların da söyledikleri, verdikleri demeçler bizler için önemli olmalı diye düşünüyorum. Bu seviyelere kadar düşüş olur olmaz tabii ki biz bunu bilemeyiz. Ancak böyle ihtimaller de var. Bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var diye düşünüyorum. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.